Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı tığ işi ünlü bir markaya ait omuzdan askılı makrome çanta yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım tığ işi çanta modelini büyütmek veya küçültmek için yapmanız gereken tüm ölçüleri video içerisinde adım adım anlatacağım. Ben simli makrome ipi kullandım. Sizler farklı iplik türleri ile de çantayı örebilirsiniz. Ve çantanın sapında bu şekilde hazır bir zincir kullandım. Sizler örgü çanta sapları da kullanabilirsiniz. Şu şekilde üstten görünümü. Çantamız tamamen bittikten sonra fermuar ve iç astarını da terzime yaptırdım. Görmüş olduğunuz gibi gayet kullanışlı oldu. Ve anlatımını yapacağım. Çantanın genişliği 24 santimetre. Tabandan itibaren yüksekliği ise 15 santimetre. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden çantanın yapılışına başlayalım. Çantanın yapılışında lacivert, %100 polyester ve 4 numara simli makrome ipi kullanacağım arkadaşlar. Kullanacağım ipin markası Spoga Yarn. 220 metrelik bir ip. Aynı rengi kullanarak örmek isteyen arkadaşlar için renk ve lot numarası bu şekilde. 220 metrelik ip çantayı örmeniz için yeterli olacaktır. Video içerisinde simlerin parlamaması için 3 numara parlament mavisi makrome iple size çantanın yapılışını anlatacağım. Daha sonra çantanın desenini yükselttikten sonra kaldığımız yerden lacivert ile devam edeceğiz. Tığ numarası olarak ise 2,5 milimetre kullanacağız. Çantanın yapılışına ilk düğümü attıktan sonra çok sıkı olmayan 40 zincir yaparak başlayalım. Ve 40 adet zinciri yaptım. İstediğiniz çanta uzunluğu kadar zinciri azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz. Yapmış olduğumuz 40 santimlik zincir şu anda 17 santimetre. Ve 40. zinciri yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5. zincirin içerisine üstteki 2 ilmeği birden alarak 3 ikili trabzan yapalım. İki boşluk atlayalım. Tekrar üstteki 2 ilmeği alarak aynı boşluğun içerisine 3 ikili trabzan. İki boşluk atlayalım. Aynı boşluğun içerisine 3 ikili trabzan. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar yan yana 3 trabzandan oluşan trabzan grupları yaparak devam edelim. Sıra sonuna gelene kadar yan yana trabzan gruplarını yaptım ve toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane trabzan grubu oluşturmuş oldum. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 2 zincir atlayalım ve ilk yapmış olduğumuz düğümün içerisine ikili trabzan yaparak sırayı tamamlayalım. 3 zincir oluşturmuş olduğumuz son boşluğun içerisine 2 trabzan, 2 zincir, aynı boşluğun içerisine 3 trabzan,
2 zincir ve son kez aynı boşluğun içerisine 3 trabzan yapalım. Bu şekilde hem köşeleri hem de dönüşü oluşturmuş olduk. Şimdi aralarında hiç zincir yapmadan birinci sırada yapmış olduğumuz tüm trabzan grupları ortasına 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son boşluğun içerisine birinci dönüşte yapmış olduğumuz işlemin aynısını tekrar edeceğiz. Yani 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, 2 zincir ve tekrar 3 trabzan oluşturarak 3 tane grup yapacağız. İkinci dönüşte sağladığımıza göre alttaki tüm trabzan grupları ortasına 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesinden başlayarak 2 zincir boşluğuna kadar kaydırma yapalım. Buradaki 2 zincir boşluğuna şimdi tekrar köşe oluşturacağız. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine 2 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapalım. Sonraki boşluğun içerisine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Ve ikinci dönüş noktasına gelene kadar tüm trabzan grupları ortasına 3 trabzan. Buradaki dönüş noktasına geldiğimiz zaman 2 zincir boşluklarının her birine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Buradaki boşluğa da 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Tekrar grup ortalarına 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz.
sıranın sonuna geldiğimiz zaman son boşluğun içerisine 3 trabzan yaptım ve ilk zincirin tepesine kaydırma yaparak çantanın tabanını bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi 2 zincir boşluğuna gelene kadar kaydırma yapalım. Zincir boşluğunun içerisine tekrar kaydırma. Artık çantayı yukarıya doğru yükselteceğimiz için köşelerde herhangi bir artırma yapmadan tüm grup ortalarına ve zincir boşluklarına 3 trabzan yaparak devam edeceğiz. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine 2 trabzan, 2 köşe arasındaki boşluğa 3 trabzan, sonraki köşe zincir boşluğuna 3 trabzan, ve dönüşümüzü sağlayarak tüm grup ortalarına 3 trabzan yaparak sonraki köşeye kadar devam edeceğiz. Ve bu şekilde dönüş noktasına ulaştığımız zaman buradaki son grup ortasına da 3 trabzan yapalım. Köşelere 3 trabzan, 2 grup ortasındaki boşluğa tekrar 3 trabzan ve dönüşümüzü sağlayarak tüm grup ortalarına 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4. sıranın sonuna geldiğimiz zaman alt sıradaki işlemi tekrar ederek ilk zincirin tepesinden başlayarak 2 grup ortasına kadar kaydırma yapacağız. Ve 4. sıradan sonra her sırada desen kendisini tekrar edecek. Alt sırada oluşturmuş olduğumuz tüm trabzan grupları ortasına aralarında 3 zincir hiç zincir yapmadan 3 trabzan yapacağız. İkinci dönüş noktasına geldiğimiz zaman da yine trabzan grupları ortasına 3 trabzan yaparak deseni yukarıya doğru yükseltmeye devam edeceğiz. Ve daima sıranın başında 3 zincir ile kaydırmayı yapmış olduğumuz aynı boşluğun içerisine 2 trabzan yaparak sıraya başlayacağız. Ve sıranın sonuna ulaştığımız zaman son grup ortasına da 3 trabzan yapalım. İlk zincirden başlayarak kaydırma ile orta boşluğa geldikten sonra yine trabzan grupları yapmaya devam edelim arkadaşlar. Desen yukarıya doğru yükseldikçe çantada tam formunu almaya başlayacak ve istediğiniz çanta yüksekliği olana kadar bu şekilde yükseltmeye devam edebilirsiniz.
Evet arkadaşlar, lacivert simli ip ile istediğim çanta yüksekliği olana kadar deseni yukarıya doğru kaldırdım ben. Ve tabanda yapmış olduğumuz artırmadan sonra toplam 14 sıra yaptım. Buradaki sırayı istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Şu anda tabandan itibaren yüksekliği 14 santimetre. Sıranın sonuna geldiğim zaman ilk zincirin tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamladım. Bir zincir ve kaydırmayı yapmış olduğumuz boşluktan başlayarak sıra sonuna kadar alttaki yapmış olduğumuz tüm trabzanların tepesine sık iğne yaparak devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son trabzanın tepesine de sık iğneyi yapalım. Ve burada yapacağımız sık iğne kalmadığı için ipi keserek burada gizli birleştirme yapacağız. İlk yapmış olduğumuz zincirin tepesinde görünen 2 ilmeğin içerisinden tığı geçirdim. Ve kesmiş olduğumuz ipi de bu ilmekten tekrar geçirelim. En sonki yapmış olduğumuz sık iğnenin de arkasında görünen ilmekten geçirdiğimiz zaman gizli birleştirmeyi bu şekilde yapmış olduk. Ve buradaki ipi de sıkıştırarak arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğiniz kadar gizleme işlemini yapabilirsiniz. Böylelikle çantanın ana gövdesini tamamlamış olduk. Son aşama olarak çantanın ağzına fermuar yaptıracağım ve iç kısmına da astar diktireceğim arkadaşlar. Bu şekilde omuzdan askılı hazır çanta sapı aparatı kullandım ben. Sizler farklı çanta sapları kullanabilir ya da örebilirsiniz. Bunu çantanın yan taraflarından monte ederek çantamızı terziye götürmeye hazır bir vaziyete getirmiş olacağız. Evet, görmüş olduğunuz gibi gayet şık bir çanta olmuş oldu. İsterseniz son bir sırayı da kaydırma yaparak çantanızı tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.